Arkadaşlar merhaba. Adım Nalan Yılmaz. Bilişim teknolojileri öğretmeniyim. WordPress serimizin yeni bir videosuyla birlikte sizinle birlikteyim. Bu videoda WordPress'te, lokal sunucuda hazırladığımız WordPress sitemizde ilk defa bir yazı sayfasını nasıl oluşturacağımızı, nereden gireceğimizi ve yazı sayfasını nasıl kişiselleştireceğimizi göreceğiz. Vakit kaybetmeden başlıyorum. Daha önce ben bu video serisinin lokal sunucuda çalıştırılan sistemler üstünden olacağını söylemiştim. Dolayısıyla bakın lokal sunucum olan Exap'ı açtım. Arka planda açık durumdayken siteme VP admin diyerek girdim arkadaşlar sizden önce ve başlangıç paneline geldim. Sizin de buraya kadar geldiğinizi düşünüyorum. Bundan sonra yeni bir yazı sayfası oluşturabilmek için öncelikle şöyle söylemek isterim. Herhangi bir yazı eklemek istediğinizde ya da herhangi bir sayfa eklemek istediğinizde eee, farklı bir yöntem uygulamıyorsunuz. Her ikisinde de tüm yazılardan sitenizdeki tüm yazı elemanlarına ulaşabilirsiniz ya da sayfalar sekmesindeki tüm sayfalardan sitenizdeki sayfalara ulaşabilirsiniz. Yeni bir sayfa eklemek istediğinizde karşınıza gelen bu ekrandan yeni sayfa ekleyi seçersiniz. Yazılara girip tüm yazılara girdiğinizde, yeni bir yazı eklediğinizde aynı yerdeki bu sefer yeni yazı ekle butonuna tıklarsınız. Değişen bir şey olmuyor. Yeni yazı, burada normal standart sitemdeki varsayılan yazılarımı görüyorum. Bunları ben hazırlamadım. Temam yüklü olduğu zaman, temam geldiğinde, bakın görünümde temalarda daha önceki videolarda göstermiştim. 20-24 teması yüklü. Biz ilerleyen videolarda bu temayı değiştirmeyi de göreceğiz arkadaşlar. Ama şu andaki konumuz o değil. Etkin olan 20-24 varsayılan teması ile birlikte gelen yazıyı görüyorsunuz. Bu yazının hangi yazar tarafından yazıldığını, hangi kategoriye ait olduğunu, etiketlerinin olup olmadığını, ne kadar yorum yapıldığını, yayınlanma tarihini ve saatini görüyorsunuz. Bunların hepsi varsayılan olarak tema ile birlikte geliyor. Siz hazırlamıyorsunuz. Sizin hazırlayacağınız kısımlar bu noktadan sonra başlıyor. Bu panel aynı zamanda burada eğer alt alta farklı yazı elemanlarınız varsa, itemlarınız varsa bu itemlar üzerinden şurada toplu işlemler yapmanızı sağlıyor. Mesela işaretlenen yazı itemlarının elemanlarının düzenlenmesini ya da işaretlenen yazıların çöpe atılmasını yani silinmesini sağlıyor. Aynı zamanda yazının üstüne geldiğinizde de bakın çöpe at seçeneğini tıklayarak ne yapabiliyorsunuz? Bu yazınızı kaldırabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu yazınızı düzenle diyerek mevcut yazınızın üzerindeki düzenlemeye devam edebiliyorsunuz. Hızlı düzenle diyerek hatta orayı göstereyim size. Düzenle diyerek daha önceden yapılmış olan mevcut düzenleme kısmına devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada olduğu gibi. Ya da ya da çöpe at diyerek ne yapıyorsunuz? Kaldırıyorsunuz yazılar listesinden. Çöpe atıyorum şu anda. Bakın şu anda yukarıdaki durum kısmında bir navbar tarzında bir şey hazırlamışlar. Mevcut olan yazılarımın, aktif yazılarımın adedini ve çöpte olan yani silinmek için sıra bekleyen yazılarımın adedini gösteriyor. Ben eğer, ha bu arada şurada bakın hiçbir yazı da göremiyorsunuz. Çünkü zaten bir tane vardı. Ona uygulama amacıyla çöpe attım. Bu arada şurada bakın çöpe girdiğimizde az önceki silmek için çöpe gönderdiğim yazımı görüyorum. Tabii bu işlemi ben birden çok yazı için uygularsam aynı şekilde bunları da liste biçiminde bu çöp kısmında göreceğim. Bakın çöp kısmının aktif olduğunu buradan görüyoruz arkadaşlar. Çöp kısmındaki elemanlara ne yapabiliriz? Kalıcı olarak silebiliriz. Buna aynı zamanda yazının yanına geldiğinizde bakın burada da görüyorsunuz. Kalıcı olarak silinen hiçbir yazı ya da sayfa asla geri alınamaz arkadaşlar. Geri yükleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada toplu işlemlerden de işaretli olanları geri yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada tarih sırasına göre hani diyor ki mesela Mart 2024'te silinen daha doğrusu çöpe gönderilen yazıların listesini alabiliyorsunuz. Ya da kaç tane kategorim varsa o kategoriye ait olan çöpteki duran yazılarımı görebiliyorum. Benim şu anda sadece bir tane kategorim var. Genel kategorim. O genel kategoride zaten tema ile birlikte varsayılan olarak geliyor. İlerleyen birkaç video sonra yazıların yayınlanmasını anlatacağım videodan hemen önce kategori eklemeyi de göstereceğim arkadaşlar. Devam ediyorum.
Kalıcı olarak sil dersem iptal oluyor diyordum, söylemiştim. Geri yükle dediğim zaman yazım, bakın daha önce, şu anda şeydeyim, çöpteyim. Çöpte olduğum için herhangi bir şekilde o yazıyı artık göremiyorum ama tümüne girersem ya da taslağa girersem yine aynı şeyi görebiliyorum. Şimdi taslak ne? Taslak yayınlanmamış, değiştirilmiş ama yayın için bekleyen yazıları gösteriyor. Üzerinde ufak bir değişiklik yapılmış ama henüz yayınlanmamış, benim veri tabanımda saklı olan yazıları gösteriyor. Tümü ise yayınlanmış taslak olarak duran yazıları gösteriyor. Taslak yazılı, bakın yanında da zaten yazılı taslak diyor. Taslak yazılar arkadaşlar herhangi bir şekilde sitenizde aktif olarak yayınlanmış yazılar değillerdir. Sadece yayınlanma sırası bekleyen ve gerekirse tekrardan düzenlenebilecek olan yazılardır. Şimdi izleme dediğim zaman işaretlediğim, işaretlemesem de olur. Zaten altındayım şu anda o yazının. İzleme dediğim zaman yazının sistemde nasıl görüneceğini gösteriyor. Bakın bu şekilde görünüyormuş. Yine dediğim gibi özellikle hatırlatmak isterim. Bunu biz hazırlamadık. Bu varsayılan bir görüntü. Yazıyı düzenlemeye geri dönüyorum. Düzenleme sayfasına geldi. Aynı şekilde tüm yazılar panelime geri dönüyorum. Şu anda şuradan döneyim. Tüm yazılar panelime gene geri dönüyorum. Geldim. Ön izleme dediğim gibi yazının genel bir web sitesinde görüntüsünü size gösteriyordu. Çöpe at az önce anlattığım işlem silmek için çöp kutusuna kaldırıyordu. Hızlı düzenleme yayınlama sırasında göstereceğim. Hızlı düzenleme yazıyla ilgili başlık, kısa ad, yayınlanma tarihi, şablonu, kategorisi gibi bazı ufak tefek genel detaylarla ilgileniyordu arkadaşlar. Burası hızlı düzenleme yazının emm, yazının oluşturulması, yani, bir şekilde şekillendirilmesi için değil, yazıyla bağlantılı bazı özelliklerin ayarlanmasıyla ilgiliydi. Buraya yazıyla ilgili yazı sayfanızı düzenlemeniz, tasarlamanız için düzenle seçeneği vardır arkadaşlar. Düzenleyi seçersiniz ve yazı sayfanızı bu şekilde düzenlemeye başlarsınız arkadaşlar. Ben geri dönüyorum. Bu aşamadan itibaren artık yavaş yavaş mevcut olan varsayılan sayfalarla değil de kendi hazırlayacağımız sayfalarla uğraşacağımız için yeni yazı ekle tuşuna basarak sizinle birlikte yeni bir yazıyı nasıl oluşturacağımızı öğretmek istiyorum. Yalnız buna başlamadan evvel bugünkü dersimizin konusu olan yazı panelinin kişiselleştirilmesine bir bakalım. Önce paneli bir tanıyalım. Dersten sonra yavaş yavaş elemanları tek tek ekleyerek nasıl bir görüntü oluşturduklarını ve oluşturulan görüntü üzerine ne ayarlar yapacağımızı göreceğiz. Şimdi yukarıdan itibaren başlıyorum arkadaşlar. Önce size orta kısmı tanıtayım. Bu kısım yazımızı tasarladığımız sahnemiz. Başlık ekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir başlık olabilir. Herhangi bir şey düşünmedim kafamdan ne yapabileceğimi. Ama şöyle WordPress nedir diye bir başlık ekliyorum. Bu WordPress nedir başlığı HTML etiketi olarak değerlendirildiğinde bilen arkadaşlar vardır. H1 etiketiyle oluşturuluyor arkadaşlar. Eee, başlık koymamız şu açıdan, daha doğrusu seçtiğimiz başlık şu açıdan çok önemli. WordPress zaten Search Engine Optimization dediğimiz sistemle yani SEO sistemiyle uyumlu farklı araçlarla donatılmış şekilde geliyor. Siz herhangi bir şey yapmasanız da WordPress'le hazırladığınız sayfalarınızın, sitelerinizin, yazılarınızın arama motorlarında en üste çıkması için WordPress kendi bileşenlerini, motorlarını çalıştırıyor. Fakat burada şu çok önemli. Yazınızın ya da sayfanızın en başına koyduğunuz başlık. Neden? H1 SEO hizmetleri H1 ya da H2 etiketleri, HTML etiketlerinin varlığına göre de çalışır. Siz buraya koyduğunuz başlığı yazarken şunu düşüneceksiniz. Hazırladığım yazıya ya da hazırladığım sayfaya dışarıdaki herhangi bir kullanıcı, bir internet kullanıcısı ne yazarsa ulaşsın. Senin sayfanın dışarıdaki kullanıcılar ne yazarlarsa bulunması sağlansın. Bunu düşüneceksiniz.
Ben mesela bu sayfada mesela diyorum Press'i tanıtacağım. Tanıtmak istiyorum. Kavramlarını anlatmak istiyorum. Kabaca bir şeylerin herhangi bir bilgi vermek istiyorum orada ve başlığına böyle bir şey yap. Eğer dünyanın herhangi bir yerinde WordPress nedir diye herhangi bir internet kullanıcısı herhangi bir arama motoruna yazarsa onun karşısına benim sayfamın gelme ihtimali çok yüksek olacaktır. Çünkü bakın aradığı şey direkt başlığında var zaten. Dolayısıyla başlıklarınızı oluşturmanız, başlıklarınızda kullandığınız anahtar kelimeler çok önemlidir. Evet, burada tasarlama yapıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yukarıdan itibaren başlıyorum. Artı butonu blok dediğimiz elemanları tasarım sayfamıza koymamız için oluşturuyor. Bloklar da bakın WordPress içerik yönetim sistemiydi. Hiçbir kod yazmadan web sitesi tasarlayabiliyordunuz. Şu anda gördüğünüz bu tasarlama ortamına da Gutenberg editörü deniyor. Eski klasik WordPress editöründen farklı bir şekilde geliyor. Mesela buradan bir blok elemanı ekliyorsunuz buraya. Diyelim ki bir blok yazdınız. Yani herhangi bir paragraf yazdınız. Bakın paragrafla ilgili ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Yazı sayfanızın, ayarlarını buralardan yapabiliyorsunuz. Tamam. Ondan sonra bu yeni elemanları eklemek için bu artı butonuyla blok eleman ekleyebiliyorsunuz ya da geldiğinizde şununla yine blok eleman ekleyebiliyorsunuz. Yapacağınız hiçbir şey için kod yazmanıza gerek yok. Bunu sağlayan, elemanlarla birlikte web sitesi tasarlamanızı sağlayan editasyon sistemine Gutenberg editörü deniyor. WordPress tarafından uzun bir süredir kullanılan bir editör taslağı. İstenirse bazı kullanıcılar, eski kullanıcılar klasik WordPress editörlerine de çok alışıklar. Onun için arkadaşlar çıkıyorum. Eklentilere giriyorum. Yeni eklenti diyorum. Ve bakın klasik düzenleyici tak diye karşıma geliyor. Neden? Çünkü en fazla kullanılan, en fazla belki de ihtiyaç duyulan eklentilerden bir tanesi. Bu eklentiyi kur dediğiniz zaman eski düzendeki WordPress tasarlama ortamına geri dönersiniz. Fakat son yıllarda, bakın bu başlığı atar atmaz buraya taslak olarak da geldi. Son yıllarda Gutenberg tercih ediliyor. Aynı zamanda düzenle diyerek sayfamın düzenlemesine devam ediyorum. Bakın taslak olarak kaydedildiğine dikkatinizi çekmek isterim. Koyduğum başlığın yazının başlığı olarak otomatik olarak getirildiğini dikkatinizi çekmek isterim. Herhangi bir etiketinin olmadığını, değiştirilme tarihi yazdığınızı dikkat etinizi çekmek isterim. Yani yayınlama tarihi yazmıyor. Özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi WordPress nedir yazıma tekrardan düzenle diyerek geri dönüyor. Biraz böyle gidişli gelişli oluyor. Detaylandırdığım zaman daha da anlaşılır olacağını düşündüğümden dolayı yorumlarınıza bırakırsanız fikrinizi ben de öğrenmiş olurum ve bundan sonraki çalışmaları gerekirse daha az detaylandırarak, gerekirse de biraz daha üstüne basarak düzenleyebiliriz arkadaşlar. Yorumlarınız benim için kıymetli. Açıklamalarımda yazdığım gibi. Evet, şimdi içerik yönetim sistemi kod yazmadan sizin tasarım yapmanızı sağlıyor ama nasıl sağlıyor? İşte buradaki elemanlarla sağlıyor. Bu item'ların her birine biz blok diyoruz. Yalnız blokla blog birbiriyle karıştırılmasın. Yani özellikle şöyle yazayım. Kimileri blok, kimileri blok diyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz elemanlar aşağıya doğru gider. Bunlar blok elemanıdır. Tamam? Bunlar blok elemanı. Blok ise bir web sitesi türüdür. Günlük veya belli periyotlarda o web sitesi sahibinin etkinliklerini, aktivitelerini, paylaşımlarını, düşüncelerini yayınladığı ve abone sayısının artmasına yönelik çalışmaların yapıldığı web sitesi türüdür. Bizim işimiz blokla karıştırılması. Blokların içinde neler var? Bakın, herhangi bir düz metin yazmak istediğinizde paragraf seçiyorsunuz. Yeni bir iç başlık atmak istediğinizde başlık seçiyorsunuz. Liste öğeleri, item'lar yani maddeler yazmak istediğinizde liste seçiyorsunuz, yazıyorsunuz. Herhangi bir HTML kodunu, hatta her türlü programlama dili kodunu aslında ama özellikle HTML kodunu gömmek için sayfalarınıza kod seçiyorsunuz. Gibi gibi bakın dipnot ekliyorsunuz.
görsel ekliyorsunuz. Görsellerden oluşan bir grup galeri ekliyorsunuz. Ses dosyası ekleyebiliyorsunuz. Ortam ve metin dediği de hem resim hem de yani resim ve video ve yanında aynı zamanda metin olabilecek. Sağ tarafta bakın ipucu şeklinde görüyorsunuz. Bir görünüm ekleyebiliyorsunuz. Düğmeler yani butonlar, kapsayıcılar, ara elemanlar, arayıcılar, ayırıcılar ekleyebiliyorsunuz. Takvim gibi bakın aşağıya doğru gidiyor. Hemen hemen hepsini görme şansımız olmayacak. Eee, Mümkün olduğu kadar fazla blok elemanı da sizinle bu ortamda deneyimlemek isteyeceğim. İzninizle hemen bir yudum su içiyorum. Oldukça ciddi şekilde boğazlarımı üşütmüşüm. O yüzden ara ara mola vermek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Evet, buradaki artı butonundan blok elemanları ekleyebilip sitemizi tasarlayabildiğimizi göstermiştim. İsterseniz aynı zamanda ekranda çıkan çalışma sahamızda çıkan şuradaki artı işaretine basarak da bakın en sık kullanılan blok elemanlarına ulaşabiliyormuşuz. Hepsine göz at dediğiniz zaman solda açılan blok elemanları paneline ulaşıyor ve buradan az önceki listede olmayan elemanların seçimini sağlıyoruz. Şimdi sizinle basitçe iki tane paragraf eklemek istiyorum buraya. Bunun için de Lorem Ipsum'un Generate'inden yararlanmak istiyorum. Acaba buradan gelebiliyor muyduk? Evet. Generate kaç tane? 2 tane paragraf generate yapalım. 2 tane paragrafı bu şekilde Ctrl C ile aldım ve buraya yükledim. Şimdi bakın yüklediğim zaman aslında bir paragraf ve bir paragraf eklemiş oldum. Paragraf ekleme ve paragraflar üzerinde yapılacak işlemler ayrı bir dersin konusu. Ben şu anda size paneli tanıtıyorum arkadaşlar. Gelelim şuraya. Bakın araçlar diyor. Bir kalem işareti var. Siz düzenledesiniz aktif olarak. Bir de aşağıda seç işareti var. Düzenle seçeneği tıkladığınız zaman şu anda paragrafın üzerine bastığınızdaki efekti alıyorsunuz. Bunu bir de seçe getirdiğimiz zaman bakın mouse'unuz hangi elemanın üstündeyse o eleman çerçeveleniyor. O elemanı türünü görebiliyorsunuz işaretinden ve aynı zamanda elemanı alıp herhangi bir şekilde yukarıya, aşağıya şöyle almaya çalışıyorum. Taşıma şansına sahipsiniz. Ancak varsayılan olarak düzenle geliyor. Düzenle geldiği zaman seçtim şu anda. Elemanın üzerindeki pop menünün görüntüsünün değiştiğini göreceksiniz. İsterseniz bir kere daha alalım. Bakın burada pop-up menü burada ve sadece elemanın ne olduğunu gösteren bir ifade elemanı taşımak için sürükle düğmesi aktif. Ama eğer düzenleyi yani varsayılan haline getirirseniz bu sefer neyin üzerindeyseniz hangi blok elemanın üstündeyseniz o blok elemanının yine türünü görebiliyorsunuz ama aynı zamanda o blok elemanıyla ilgili yapılabilecek pop-up menünün de yukarıda belirdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Kısaca ne yapabiliyoruz? Bu elemanı mesela yukarı taşıyabiliyoruz. Elemanın içerisindeki metni hizalayabiliyoruz. Elemanın içerisinde herhangi bir şeyi seçip kalınlaştırabiliyoruz gibi gibi. Bunlar ayrı bir dersin konusu. Şu anda girmiyorum ona. En son yaptığımız işlemi geri alabiliyoruz. İstediğimiz kadar geri alabiliyoruz ve geri aldığımız işlemleri tekrardan ileri alabiliyoruz. Bu taraftaki aracımız belge özeti diyor. Belge özeti aracını Android Studio programlama ile ilgilenen arkadaşlarım varsa eğer, Component Tree paneline benzetebiliriz. Yani bileşen paneli tasarım sayfanıza eklediğiniz tüm blok elemanlarını hiyerarşik sırada liste biçiminde göstermekte. Şu anda size sadece paneli tanıtabilmek amacıyla 2 tane paragraf yüklediğimden dolayı bu 2 paragrafı burada görebiliyoruz arkadaşlar. İstersem bu paragraf mesela yukarıdaki bir elemanı seçtiğimde otomatik olarak bakın sağ tarafta da o elemanın üzerine bir blok eleman oturmuş oluyor. Yani sen pardon, pop-up menü oturmuş oluyor. Yani sen o pop-up menüden seçtiğin elemanla ilgili ufak tefek işlemler yapabilirsin. İstersen bunu seçiyorum. Bunu seçtiğim zaman da bu sefer ne oluyor?
Pop-up menü aşağıdaki elemanımın üstüne oturuyor ve orada işlem yapmamı sağlıyor. Belge özeti paneli bu. Ben bu belge özeti panelini çok sık kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü şeylere, nasıl söyleyeyim, araçlara çok kolay ulaşma, iç içe girmiş olan araçları kolay seçmeyi sağlıyor. O yüzden burayı çok sık kullanacağız. Ana hat kısmına geliyorum. Burada bakın şu anda mevcut olan 2 tane paragraf eklemiştim ya Lorem Ipsum'dan. Mevcut olan paragraflarımda 1672 tane karakter olduğu, boşluklar dahil, 247 kelime olduğu, normal bir hızla okunduğunda 1 dakika kadar sürdü. Bu paragrafların H4 formundaki harflerle yazılmış olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burayı da kapatabilirim tekrardan. Gelelim sağ tarafa. Hazırladığım ya da hazırlamaya çalıştığım yazı sayfasını taslağı kaydet dediğim zaman kaydediyorum. Taslak olarak kaydediyorum arkadaşlar. Ee, Her bakın bir şey taslağı kaydediyorum. Şu anda taslak olarak kaydedildi. Üzerinde en ufak bir değişiklik dahi yapsam tekrardan taslağı kaydet butonunun aktif olduğunu görüyorsunuz. Yan tarafındaki ön izleme butonu şu anda ön izleme masaüstü formunda. Yani masaüstü formunda baktığınız zaman yazınız böyle gözükecek. Altında eğer bu sayfa tablette açılırsa şu şekilde bir görüntü olacak. Altında eğer mobilde açılırsa tasarım şu şekilde olacak gösteriyor ve siz isterseniz bu görüntüyü kullanarak da mobildeki neyinizi, tasarımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat farklı temalar var arkadaşlar. O temaları yüklediğimiz zaman Gutenberg editörü değil, onlara ait bir Elementor düzenleyici gelecek. Elementor düzenleyicilerde masaüstü için yaptığınız tasarımın bozulmadan tablete ya da mobile uyarlanmasını ve oralarda ayrı ayrı tasarımlar yapılmasını sağlayabileceğiz. O zaman burada hemen bir hatırlatma yapalım. Eskiden klasik editör kullanılıyormuş. Bir süredir Gutenberg editörüne geçti WordPress ama Gutenberg editörü oldukça gelişmiş bir editör. Farklı eklentilere de sahip, geliştirilebiliyor. Gutenberg editörüne rakip demeyelim de eş olarak bazı yüklenen, şurada bakın çıkıyorum. Şurada tema ekleden yükleyeceğimiz bazı temalar yukarıda daha sonra ekleyeceğiz arkadaşlar. Bazı temalar kendi düzenleyicilerini getiriyorlar. Bunlara Elementor deniyor. Hatta istersek de eklentilerden eklentilerden Elementor Elementor eşeğini eee, farklı Elementor eklentileri çıktı görüyorsunuz. Oldukça kullanılanlardan bir tanesi. Bakın 5 milyondan fazla kullanıcı sayısına sahip ve oldukça fazla bir beğeni sayısına sahip. Bu ve bunun gibi başka tabii Elementor editörünü kullanan, onu aktif hale getiren eklentiler de var. Bunu yüklediğiniz zaman ise herhangi bir şekilde eklerseniz eğer, o zaman tasarımlarınızı o Elementor'le yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu Gutenberg'den çok farklı değil ama tabii ki farklılıklar da getiriyor. Herhangi bir dersimizde onu da işleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdilik devam edelim. Yeni sekmede ön izle dediğim zaman mevcut sayfamızı bir sekmede açıyor ve internet ortamında nasıl göründüğünü gösteriyor. Burada gördüğünüz ayarlar düğmesi tıklandığı zaman sağ taraftaki ayarların yapıldığı paneli açıyor ya da kapatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açık halde tutuyorum. Yan tarafta 3 nokta var. O 3 noktanın üstünde de geldiğinizde ayarlar yazar. Buna tıkladığınız zaman ise her seferinde bakın bu 3 nokta aslında şu gördüğünüz yazı paneli kişiselleştirme seçeneklerini gösteriyor. Tekrar bastığınızda bu seçenekleri içeri alıyor. Bu sefer burada olması gereken yazıyla ve elemanlarla ilgili ayarların yapıldığı panel geliyor karşımıza. Biz önce ne yapalım? Ha, önce onu mu yapayım acaba?
Tamam, önce şöyle yapalım. Arkadaşlar yazı ve blok diye 2 tane panel geldi karşıma. Sekme geldi. Ben bu sekmeleri bu şekilde kapatıp buradan tekrardan açabiliyorum. Bu sekmelerin içerisinde özet, kategoriler, etiketler, öne çıkarılmış görsel, tartışma, yine farklı bir özet seçeneği de var. Bu seçenekler arkadaşlar yazımızın hazırlanması bittikten sonra artık yayın aşamasına geldiğinde yapmamız gereken, görmemiz gereken kısımlardan oluşuyor. Mesela yazımıza hangi kategoriyi ekleyeceğimizi, yazımıza mevcut hangi etiketleri ekleyeceğimizi, gerekirse öne çıkarılmış görsel ekleyip eklemeyeceğimizi, yazımızla ilgili bazı özetleri mesela hemen mi yayınlansın, hangi adresten yayınlansın, inceleme beklensin mi, incelemeye alınsın mı, bloğun en üstüne sabitlensin mi gibi seçenekleri kurcaladığımız kısım. Blok ise bakın şu anda hiçbir şey seçili gözükmüyor. Neden? Çünkü ben sol tarafta hiçbir blok elemanı seçmedim. Şu anda tıkladım ve seçtiğim blok elemanın özelliklerini ne yapabiliyorum arkadaşlar? Ayarlayabiliyorum burada. Dediğim gibi yeri geldiğinde hepsine bakacağız. Şimdi burayı kapatıyorum ve yazı panelini kişiselleştirme işini yaptığım esas bu üç noktaya bakıp tıklıyoruz. Bu arada burada yapacağımız değişiklikler, uyarlamalar, öğreneceklerimizin tamamı yeni bir sayfa eklemek istediğimde de aynı şekilde arkadaşlar bakın aynı şekilde karşıma çıkacak. Aslında bu üç nokta bizim yazı ya da sayfa hazırladığımız panelimizi kişiselleştirdiğimiz, kendimize göre modifiye ettiğimiz kısım. O yüzden orada tekrardan bunların hepsini anlatmayacağım. Eğer sayfa hazırlarsak ki hazırlayacağız. Bunların hepsini baştan bakmayacağız. İhtiyacımız olanlara bakacağız. Üst araç çubuğu. Yukarıda üst araç çubuğunu görüyorsunuz. Tıklarsam bu üst araç çubuğu bakın biraz şey yaptı. Yani hafifledi daha doğrusu. Şurada görüyor musunuz tıkladığım zaman? Bakın. Seçtiğim elemanın pop-up menüsünü burada görebiliyoruz. Bak kaldırdığım zaman seçtiğim elemanın pop-up menüsünü sadece elemanın üzerine geldiğimde yani seçtiğimde görebiliyorum. Şimdi aşağıdaki paragrafı seçtiğimde aşağıdaki paragrafa ait pop-up menüyü, yukarıda seçtiğimde de yukarıdaki pop-up menü, yukarıdaki paragrafa ait pop-up menüyü görüyorum. Orada başlıkla ilgili bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Bakın başlıkla ilgili hiçbir şey değiştiremiyoruz. Başlığı seçmeme rağmen. Başlığın değiştirilmesine WordPress izin vermez. Hayır, içindeki yazanı değiştirirsiniz tabii o değil ama başlıkla ilgili ayar yapılandırmasına izin vermez. Çünkü videonun başında anlattığım üzere başlıklar WordPress'in SEO hizmetlerini yakından takip ettiği ana elemanlardır. Bağlantılıdır SEO ile. Dolayısıyla bunu kullanıcıya, tasarlayıcıya bırakmaz. Kendi ayarlarını kendi yapar. Paragrafı seçiyorum ve tekrardan burayı kapatıyorum. Konudan konuya atlıyoruz ama gereklilik oluyor. Sahne ışığı modunu seçtiğiniz zaman arkadaşlar sadece seçili olan elemanınızın aydınlandığını, diğer elemanlarınızın hafif transparan bir görüntüye kavuştuğunu görüyorsunuz. Burayı tekrardan pasif ediyorum. Devam ediyorum. Tam ekran modu şu anda aktif durumda. Bakın şu andaki görüntüye bakın. Kaldırdığım zaman panelimin elemanlarını da beraberinde görüyorum. Yüklediğim zaman tam ekran moduna geçiyorum ve panel elemanlarımı artık görmüyorum. Dikkati toplama seçeneğini aktif yaptığınız zaman şu şekilde bakın sadece tasarımınız ekranda gözüküyor ama onun yanında fazla eleman göremiyorsunuz. Mesela farkındaysanız bakın tiklediğim halde pop-up menüme gelemiyorum. Yani seçtiğim paragraf elemanının üzerinde ayar yapabileceğim hiçbir ayar paneli ve hiçbir pop-up menü gelmiyor. Şunu, ancak bu şekilde. Ancak taşıyabilirim yani. Başka bir şey yapamıyorum. Tamam mı? Dolayısıyla bu seçeneği ne zaman kullanıyormuşuz biz? Dikkat toplamayı. Genelde herhalde öyle tahmin ediyorum. Düz metin yazacağımız zamanlarda seri bir şekilde yazmamız gerektiği zamanlarda dikkat toplama modunu kullanıyoruz.
Seçiyorum ve pasif hale getiriyorum. Düzenleyici. Arkadaşlar şu anda görsel düzenleyici dediğimiz, pardon, çok özür dilerim. Bugün gerçekten video kalitesini düşürecek derecede ses rengim kötü. Çok özür diliyorum sizden. İnşallah faydalı olur. Görsel düzenleyici de çalışıyoruz zaten. Kod düzenleyiciyi açtığımız zaman ise HTML ile kod yazan arkadaşların anlayabileceği üzere yapacağımız çalışmaları, bakın, araya HTML kodlarını şu şekilde gömerek yapabiliyorsunuz. Tabii biz bu uygulamada sadece paragrafı koyduk. Paragrafın dışında da koyacağımız bir sürü eleman olacak. Kod düzenleyiciden çıkıyorum. Koyacağımız bir sürü eleman olacak arkadaşlar. Dolayısıyla o resimler, image'lar, madde imleri, listeler, alıntılar, galeriler gelecek, linkler gelecek. Kod düzenleyiciye girdiğimiz zaman burada HTML taglerini göreceğiz o elemanların. Bu kısım özellikle HTML'de çok iyi olan, HTML bilgisine güvenen arkadaşlarımın kullanmasını tavsiye ettiğim bir kısım. Bunun dışında görsel düzenleyici de oldukça bizim işimizi görüyor arkadaşlar. Modelleri yönet dediğimiz zaman, bakın, model ne? Çık diyoruz, bakalım nereye gelecek. Evet, modeller, bakın, karşımıza varsayılan temamla ilgili böyle parça parça elemanlar geldi. Bunların her biri arkadaşlar birer model. Biz bunlara aslında bir anlamda şablon da diyebiliriz. Bir anlamda. Modelin kullanım amacı. Programlama dili yapan arkadaşlar bilirler. Metot ya da function denilen bir kavram vardır. Metot ya da function hazırlanır. Her birinin bir görevi vardır. Bunlara ihtiyaç duyduğumuzda çağrılır ve elimizdeki parametrelere göre yeniden şekillenerek programın içine katıştırılır. Buradaki WordPress'teki model kavramı da aynı. İhtiyacımız olan bazı şekillere, şablonlara elimizin altında ulaşabiliyoruz. İstersek bunları kullanıp ne yapabiliyoruz? Bu modellerin üstüne kendi sitemizin özelliklerini ekleyerek yeni bir tasarım oluşturabiliyoruz. Önceden hazırlanan, ihtiyaç olduğunda ismiyle, kendisiyle birlikte çağrılıp kullanılan, eklenen şablonlar olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Buradan çıkıyorum ve tekrardan aynı yazımın arkadaşlar düzenle kısmına geliyorum. Modelleri yönet seçeneğimiz bu işe yarıyordu. Burada artı tuşuna basarak mevcut modelleri görebiliriz buradan. Bakın, modeller komponent tree diyorum ben buraya. Bileşenler penceresi, bloklar penceresi. Benim bu çalışmalarımın mevcut temamın içerisinde bulunan tüm modellerin listesi bu şekilde geliyor arkadaşlar. Eğer gerekirse fiş özelliği taşıyan modeller ya da hakkında özelliği taşıyan modeller. Mesela bakın, şunu ekleyelim. Tıkladım. Tamam, eklendi mesajı geldi. Nereye eklendi? Bakın, model buraya eklendi. Ben istersem şuradaki isimleri değiştirerek, bu modeli çoğaltarak, buraya kendime ait resimler ekleyerek burada bir çalışma yapabilirim. Tamam mı? Mesela şuraya basit bir şekilde ortam kitaplığından, hiçbir ortam kitaplığı yok. O zaman dosya seçiyorum ve makinamın içerisinden nerede olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Evet, resimlerin içerisindeydi. Burada değil. Mesela herhangi bir pisi resmini getirip koyuyorum gibi. İsmini değiştirebilirim, görevini değiştirebilirim, kişi resimlerini değiştirebilirim, şurada yazan yazıyı değiştirebilirim, başlığını değiştirebilirim. Ve bunları çoğaltarak sayfamda farklı tasarımlar yaptırabilirim. Aslında işimizi modeller oldukça kolaylaştırıyor. Şimdi bu modeli ekledim ama sadece size model eklemeyi göstermek için, modeller de farklı bir dersin konusu. Eklediğim modeli şuradaki bileşen penceremden şöyle görüyorum. Bakın, iki tane paragraftan sonra bir model eklemişim ekip üyeleri kısmından. Ben bunu istersem yanındaki üç noktadan, arkadaşlar, üç noktadan seçip kaldırabiliyorum. Tamam mı? Devam ediyorum. Klavye kısa yollarını
kişiselleştirme panelinden görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Büyük bir kısmı, hatırı sayılır bir kısmı Windows tabanlı uygulamalarda kullanılan kısa yollarla hemen hemen aynı. Karşılama rehberi bu şekilde bir intro. İsterseniz izleyebilirsiniz. Tüm blokları kopyala seçeneği ise şu anda sayfanızdaki ne varsa, ne tasarladıysanız arkadaşlar kopyalıyor. Tamam mı? Kopyalıyor. Peki kopyalandığı zaman ben bunu WordPress dışında herhangi bir yere taşıdığım zaman ne olacak? Bakın şimdi. WordPress dışında bir tane Word dosyası var. Ben kopyalanı Ctrl V diyerek yapıştırdım. Yapıştırana bakar mısınız? Gördüğünüz gibi tagler yapıştırıldı. Yani siz tasarımın yapışmasını bekliyorsunuz ama o HTML'i yapıştırıyor. Yani kopyalanan şey aslında HTML. Ama eğer burada güzel bir püf nokta çıkıyorum. Eğer ben yeni bir yazı eklersem ve o yeni yazıya gelip yapıştırırsam, tamam mı? Yapıştırırsam eklenen şey HTML tagi değil, benim blok elemanlarım olacak. Bu detayı da hatırlamanızı isterim arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum. Şu yeni sayfayı göstermek artık kaydetmedim zaten. Taslak olarak kaydetmediği için burada da yapmamış. Tekrardan düzenleye giriyorum ve panelimin bitmesini bekliyorum. Bitmesini sağlıyorum. Tüm blokları anlattım. Yardım dediğiniz zaman WordPress.org'a bağlanarak editör hakkında veya arzu ettiğiniz diğer konular hakkında size bilgi verecek olan help sayfalarına bağlantı sağlıyor. Ayarlara geliyorum. Şimdi ayarlarda bakın genel bloklar ve panolar sekmeleri var. Genel sekmesine şöyle basitçe bir bakıyoruz. Bakın az önce anlattığımız dikkati toplamama görünümü, sahne ışığı görünümü, aktif olup olmamasını sağlıyor. Liste görünümü, düğme metin etiketlerini görüntü ediyor. Tıkladığım zaman bakın yukarıda gördüğümüz hani düğmeler vardı ya, geri ileri düğmeleri, artı işareti yani blok elemanları düğmeleri ek. Onun yerine ne geldi? Metin etiketleri geldi ama kaldırırsam metin etiketlerini değil düğmeleri görüyorum. Liste görünümüne her zaman aç ve kapa seçenekleri. Tema stillerini kullanılsın önemli arkadaşlar. Tema stilleri. Şimdi sayfamda mevcut olan bir tema var. O tema hangisi? Tekrardan gösteriyorum. Görünümden temalara girdim. Etkin olan temam 2024. Bu tema ile birlikte resim CSS'leri, metin CSS'leri, paragraf CSS'i, başlık CSS'i, madde imi CSS'i gibi, tablo CSS'i gibi farklı CSS'ler geliyor, ayarlar geliyor. Bu temanın içerisinde. Eğer ben eğer ben aynı yere dönmeye çalışıyorum. Geneldeyim. Tema stilleri kullanılsın seçeneğini aktif yaparsam ki varsayılan aktif, bu temayla birlikte gelen bütün stiller aktif olarak kullanılır. Ama pasif yaparsam, pasif yaparsam, bakın az önceki yazımın başlığı Hans romandı, artık değil. Büyüklüğü de değişti. Hatta aşağısı da değişti. Neden? Çünkü ben etkin olan temamın eklentilerini, stillerini kullanma dedim. Kullanma dediğim zaman varsayılan WordPress'in kendi stillerine dönmüş oldu. Fakat tema stillerini kullanmanızı özellikle tavsiye ederim. Çünkü zaten temalarımızı kullanmamızın sebebi oradaki hazırlanan, emek verilen stilleri sitemize ekleyerek sitemizin güzelliğini, görünürlüğünü arttırmak ve tabii ki okunurluğunu arttırmak, estetik anlamda da güzelleştirmek. Blok bağlantı haritasını görüntüle diyor. Bakın aşağıda şöyle bir status bar görüyorsunuz. Ona tıkladığınız zaman o status bar kayboluyor. Pasifize ediyorum. Aktif ettiğim zaman o status bar geliyor. O status barın amacı şu anda mouse neredeyse, bakın şuradayım mesela, yazımın altındaki bir paragrafın altında. Buraya tıkladım. Yine yazımın altındaki bir paragrafın altında. Status bar özelliği taşıyan bir çubuktur arkadaşlar. Devam ediyorum. Bloklar. Bloklarsa bakın sol tarafta hani eklediğimiz bloklar vardı ya şurada. Burada biz bütün blok çeşitlerini görebiliyorduk.
Bloklar, orada göreceğiniz blok elemanları kısmında göreceğiniz blokların kendileri. Hani, daha doğrusu hangileri gözüksün, hangileri gözükmesin onları gösteriyor. Bu seçeneğin olmasının sebebi, şudur: siz genelde sınırlı sayıda blok elemanıyla çalışıyorsunuzdur. Yani bütün blok elemanlarıyla değil de, mesela özellikle metinle çok çalışıyorsunuz, başlıkla çok çalışıyorsunuz, listeyle çalışıyorsunuz ama mesela diğer bileşen bloklarıyla çalışmıyorsunuz, istemiyorsunuz ya da sosyal simgelerle çalışıyorsunuz sadece ya da küçük kısa kod kullanıyorsunuz. Tema elemanlarını hiç kullanmıyorsunuz belki de. Dolayısıyla bunların ne olmasını sağlıyor? İsterseniz aktif, isterseniz pasif olmasını sağlıyor. Bakın şimdi geldiğim zaman eskisine nazaran görüyor musunuz? Özellikle bileşenlerde daha az tema elemanımın olduğunu görüyorum arkadaşlar. Sizin daha iyi görebilmeniz için burada birçok blok elemanını bakın mesela şunları kaldırayım. Daha az blok elemanı kalsın. Tamamen kaldırayım. Çok az blok elemanı kaldı. Tamam, şimdi tekrardan blok elemanlarına girdiğimde tiklediğim elemanların hiçbirinin burada gözükmediğini, az önceki gibi olmadığını göreceksiniz. En sık kullandığınız blok elemanlara veya yatkın olduğunuz blok elemanları bu şekilde ne yapabilirsiniz? Gösterebilirsiniz. Sıfıra tuşuna basarak arkadaşlar hepsini tekrardan görülürünü sağladım. Panolar. Panolar da şudur. Bakın yazı sayfamızı şöyle açtım. Bakın, yazı kısmında görünen, yazımızı yayınlamadan önce görünmesini ve özelleştirilmesini sağlayan alt panolardır. Panoların arkadaşlar hangilerinin görünüp görünmeyeceğini ayarlar. Neresi? Panolar sekmesi. Tamam. Standart olarak budur. Eee, şimdilik dersim bu kadar. Zannedersem şöyle bir genel olarak bakayım. Evet, bu ders için anlatacaklarım bitti arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde tamamen artık tasarıma yönelik ve tasarım yaparken de her elemanla tek tek her bir ders için çalışmaya yönelik bir seri hazırlayacağım daha doğrusu. Derslerde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayınız. İyi akşamlar.